Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divopatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz bot patik yapacağız. Ben patiğimde patlıcan moru ve toz pembe olmak üzere iki tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de şöyle. Çok kolay, çok güzel, çok şık bir model oldu hanımlar. Patiğimizi şöyle gösteriyorum. Tabanımız, topuğumuz, hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Daha büyük yapmak isteyenler olabilir. 40-41 numara. Hanımlar başlangıç sayıları her yere aynı oluyor model kurulumu. Daha büyük yapmak istiyorsanız bakın buralarda artırma yerlerimiz var. Buraya iki tane daha model fazla kurabilirler. Yani burada 4 ila 6 ilmek artırmış olurlar böylece. Patiğin boyutu büyür. Ya da daha küçük yapmak isteyenler olabilir. Onlar da buraya bir iki model yani bir iki artırma eksik yaparlarsa patiğin boyutu küçülür. Diğer türlü başlangıç sayılarımız, model sayılarımız aynı olacak. Şimdi patiğimize başlayalım. Kaç numara yapacak olursak olalım. Patiğimize bilek bölümünden başlıyoruz hanımlar. Şöyle patlıcan moru ipim ile 50 ilmek atacağım hanımlar. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, bu şekilde 50 ilmek atalım gelelim. 50 adet ilmeğimi attım geldim hanımlar. Hemen şu kenarımıza bir düğüm atacağım. Şöyle şurada kalan fazla ipimi de alıyorum. Patiğimizin bilek bölümünde 2 düz 2 ters lastik uygulaması yapacağız hanımlar. Şimdi kenar ilmeğimi hemen aldıktan sonra hemen yanına bir ilmek ters ördüm. Kenardan sonra bir ters ördüm. Devamında 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ters, 2 ilmek düz, 2 ters. Bu şekilde lastik olarak öreceğiz. Sıra sonuna kadar bu şekil örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Şimdi ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıçtaki ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzde 100 demektir. Şimdi bir önceki sırada arka yüzde ilmekleri bir sıra lastik olarak ördük. Ön yüzde lastikte ikinci sıramız. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimden sonra hemen önünde bir ilmek düzüm var. Düz örüyorum. Yanında 2 tersim var. 2 düz, 2 ters ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters olacak şekilde. Böyle. Bu lastikte ikinci sıramız oluyor hanımlar. İlmeklerimizi bu şekilde gördüğümüz gibi sıra sonuna kadar öreceğiz. Lastiğimizin ikinci sırası tamamlanmış oluyor. Tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde tekrar ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Yani 2 ters 2 düz. Lastikte 3 sıra olacak. Ön yüzde devam edeceğiz aynı işleme 4. Arka yüzde de devam edeceğiz 5. Bu şekilde lastik bölümünü yapacağız. Yani tam olarak şu bölümü. Şu bölümü hanımlar. Ben patiğimin şu kenar bölümüne toplamda 11 sıra lastik ördüm. Dileyen daha uzun lastik de yapabilir. Dileyen daha kısa da yapabilir. Bu tamamen tercih meselesi. Ben 11 sıra yaptım. Bu şekilde oldu. Şimdi hep birlikte bu boğazımızdaki lastik bölümünü tamamlayalım. Gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayacağız. Evet hanımlar 11 sıra lastiğimi ördüm ve geldim bu şekilde. Şimdi gördüğünüz gibi ön yüzdeyiz. Bakın tam ortada 2 tane ilmeğimiz var. Bu 2 ilmeğin sağından ve solundan artırmalar yapacağız. Şişimizde 50 ilmek vardı. Tam ortaya 2 ilmek ayırınca 48 ilmek kalır geriye. Yanlara 24'er ilmek düşecek. Şimdi 24 ilmek sayacağım. Şöyle işaretleyici takacağım. Aslında gerek yok ama kafanız karışmasın diye işaretleyici kullanacağım. 24 ilmek sayıyorum bakın. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Şimdi 24 ilmek ayırdım. Şuraya işaretleyiciyi taktım. Hemen yanına 2 ilmek daha bakın. Şöyle sol tarafına
Ortaya 2 ilmeği böyle ayırdık. Şimdi şu tarafta da 24 ilmek kaldı. 24 burada, 24 burada, 48. 2 ilmek de ortada, 50. Şimdi modelimizi kuracağız hanımlar. İlk sırada bu patlıcan moru ipimizi kullanacağız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra yanına bir ilmek düz örüyorum. Şimdi şu zincirli bölümleri oluşturacağız. Bakın şunları. 2 ilmek ördükten sonra sıradaki ilmeği örerken ipimi şişime 2 kere dolayıp öyle örüyorum. Burada maksat artırma yapmak değil, ilmek boyunu uzatmak. İlmeğimi bu şekilde ördüm. Şimdi arada 3 ilmeğim var. 3 ilmek normal öreceğim. 1, 2, 3. Tekrar sıradaki ilmeğimi ipimi şişime 2 kere dolayarak örüyorum. 3 ilmek normal düz örüyorum. Sıradaki ilmeği ipimi şişime 2 kere dolayarak örüyorum. İlmek boyunu uzatıyoruz bu şekil. 3 ilmek düz örüyorum. Sıradaki ilmeği ipimi şişime 2 kere dolayarak örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Sıradaki ilmeğimi ipimi şişime 2 kere dolayarak örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Sıradaki ilmeğimi şöyle 2 kere dolayarak ördüm. Yanında bir ilmek var. Bunu ördüm. Şimdi hanımlar bakın ortadaki 2 ilmeğime geldim. Buraya hemen ipimi şişime dolayarak artırmamı yaptım. İşaretleyiciyi sağ tarafa alıyorum. Ortadaki 2 ilmeğimi öreceğim. Bu şekilde bu ortadaki 2 ilmeği ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde öreceğiz. Diğer ilmeklerimizi haroşa öreceğiz hanımlar. Haroşa oluyor. Her iki tarafta da düz öreceğiz diğer ilmekleri. İşaretleyiciyi tekrar sağ tarafa aldım. Bu 2 ilmeğin sol tarafına tekrar artırmamı yapıyorum. Hemen yanına bir ilmek düz ördükten sonra tekrar bakın şu ilk ilmeğimi aldım. İpimi şişime 2 kere dolayarak örüyorum. 3 ilmek düz öreceğim. Sıradaki ilmeği ipimi şişime 2 kere dolayarak örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Sıradaki ilmeğimi ipimi şişime 2 kere dolayarak örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Sıradaki ilmeğimi ipimi şişime 2 kere dolayarak örüyorum. 3 ilmekte bir bu işlemi tekrar ediyoruz. Bakın şöyle. 3 ilmek örüyorum. Bakın sıradaki ilmeğimi 2 kere dolayarak ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de normal düz ördüm. Ön yüzde hanımlar modelimizin tabanını oluşturduk. Artırmaları yaptık. Şişimizde 52 ilmek oldu. Arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde artırma yapmayacağım. Kenar ilmeğimi aldım. Yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. İpimi kendime doğru alıyorum. Arka yüze doğru aldım. Bu iki kere dolayarak ördüğüm ilmeğimi açıyorum. Bakın ilmeğimin boyu uzadı. Tekrar aradaki 3 ilmeğimi haroşa düz örüyorum. İpi kendime doğru alıp bu ilmeğimi tekrar açıyorum. Bakın uzadı. 3 ilmek düz örüyorum. İpi kendime doğru alıp şu ilmeğimi şöyle açıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Bu ilmeğimi açarak aldım sağ şişimi. Örmeden alıyoruz. Bu ilmeğimi yine açarak aldım. 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar ilmeğimi açarak sağ şişime aldım. Yanındaki bir ilmeği normal düz ördüm. Bu yaptığımız artırmalarımızı da düz öreceğiz. Haroşa düşecek hanımlar. Bakın bunu da düz ördüm. İşaretleyiciyi sağ şişime aldım. Ortadaki 2 ilmeğim ters. İşaretleyiciyi tekrar aldım. Bakın bu artırdığım ilmeğimi düz örüyorum. Yanındaki ilmeği de yine düz haroşa ördüm. İp benden tarafta bu ilmekleri açarak örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Bakın örmüyorum bunları. 3 ilmeğimi açarak sağ şişime aldım. Bu ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Aradaki 3 ilmeğimi düz örüyorum yani haroşa. Şöyle bakın ilmeğimi yine açtım. Aradaki 3 ilmeğim düz. İlmeğimi açtım. Yanındaki bir ilmeği örüyorum. Ön yüzde renk geçişi yapacağım. İpi kendime doğru alıp sonuncu ilmeğimi örmedim. Şimdi hanımlar diğer toz pembe ipimi ekleyeceğim. Modelimize devam ediyoruz. Bu defa renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örerek başlayacağım. Şöyle. Şu bir. Şu da ikinci ilmeğim. Hemen pembe ipimin ucunu burada düğümleyeceğim. Ve kenarına 2 tane sıkı bir düğüm atıyorum. Şimdi bir önceki sırada uzun ilmek vardı. Bunu tekrar örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Bu aralardaki 3 ilmeğimizi tekrar düz örüyorum. Yani haroşa. Bakın şu uzun ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Bu 3 ilmeğimi normal düz örüyorum. Bu uzun ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Aralardaki 3 ilmeğimiz düz örülüyor. Bu şekilde.
Şöyle. Yine uzun ilmeğimi örmeden aldım. Bakın işaretleyiciye kadar ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. İpimi şişime doladım. Ortadaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. İşaretleyiciyi sağ şişime aldım. Hemen buraya da artırmamı yaptım. Yani ipimi şişime doladım. Yanında 2 düz ilmeğimi yine düz ördüm. Bu artırdığımız ilmekler her seferinde haroş olarak artacak. Bu zincirli model sayısı da artacak ilmek sayısı arttıkça. Bakın şu uzun ilmekleri örmüyorum. Aralardaki 3'er ilmeğimi haroşa örüyorum. Bu şekilde. Bakın uzun ilmeğimi yine almadım. Bu 3'er ilmeğimi düz ördüm. Son 2 ilmeğimi de örüyorum. Ön yüzde ördük. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimden sonra hemen yanındaki bir pembe ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar ipi kendime doğru aldım. Bu uzun ilmeklerimi tekrar örmeden alıyorum. Pembe ilmeklerimi düz örüyorum. Uzun ilmeğimi örmeden aldım. Pembe ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Bakın ön yüzde görüntü şu. Bu şekilde örüyoruz hanımlar. Yine artırma yaptığım ilmeğim kenarda. Bunu da yine haroşa yani düz ördüm. Şu aradaki 2 ilmeğim ters. Tekrar işaretleyiciyi sağ şişime aldım. Artırma yaptığım ilmeğimi yine düz yani haroşa ördüm. Yine diğer tarafta da pembe ilmeklerimi haroşa örerken şu uzun ilmeklerimi, patlıcan moru ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Tekrar bu patlıcan moru ilmeğimi örmeden aldım. Bir pembeyi ördükten sonra ön yüzde renk geçişi yapacağım. Son ilmeğimi örmeden aldım. Ön yüzde arka yüzde ilmekleri ördükten sonra renk geçişi yapıyoruz. Tekrar bu patlıcan moru ipimi aldım hanımlar. Şimdi yapacağımız işlem şu. Renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örüyorum. İkinciyi de ördüm. İlk sırada mor ipimizle yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Bakın 2 ilmek ördükten sonra şu uzun ilmeği örerken ipimi şişime 2 kere doluyorum. Yine ilmek boyu uzuyor burada. Pembe ilmeklerimi düz örüyorum. Bu uzun ilmeğimi örerken ipimi şişime 2 kere doluyorum. Bu şekilde. Şöyle. Pembeleri normal örüyorum. Uzun ilmekleri örerken ipimi şişime 2 kere doluyorum. Tekrar bu ilmeklerin boyu uzuyor. Şöyle. Ortadaki 2 ilmeğime kadar yine öreceğim. Bakın buraya kadar ördüm. İlmek sayısı yeterli olsaydı bakın işaretleyiciye kadar geldik. Hemen sıradaki ilmeğimi de 2 dolayarak örecektim. Fakat henüz ilmeğim yok. Daha o kadar artış olmadı. Buraya 3 ilmek ördükten sonra hemen ipimi şişime doluyorum. Yine artırmamı yaptım. Ortadaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. İşaretleyiciyi sağ tarafa aldım. Tekrar artırmamı yapıyorum. 3 pembe ilmeğimi düz ördüm. Bakın bu uzun ilmeklerimi yine 2 kere dolayarak örüyorum hanımlar. Şöyle. Uzun ilmeğimi 2 kere dolayarak ördüm. Aralardaki 3'er ilmeğimiz normal örülüyor. Şöyle. Son kez şu ilmeğimi de yine 2 kere doladım. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. Ön yüzde tekrar hanımlar modelimizi oluşturduk. Yeniden arka yüzdeyiz. Arka yüzde kenar ilmeğimi aldıktan sonra yanındaki bir ilmeği örüyorum. İp yine arka yüzde benden tarafta. Bu ilmeğimi açıyorum. Bakın ilmek boyu uzadı. Aralardaki 3'er ilmeğimi normal örerken bu ilmeği şöyle açıyorum. Örmeden sağ şişimi alıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Bu ilmeği örmeden sağ şişimi aldım açarak. 3 ilmek düz örüyorum. Bu uzun ilmeği açarak sağ şişime alıyorum. Arka yüzde patlıcan moru ipimizle her defasında aynı işlemi yapıyoruz hanımlar. Şöyle. Tekrar şu ajur yaptığım ilmek yani artırma yaptığım ilmeği de düz ördüm. Aradaki 2 ilmeğim ters. Tekrar işaretleyiciyi sağ tarafa aldım. Artırma yaptığım ilmeğimi de düz ördüm.
Bu ilmeklerim normal düz. Sadece uzattığımız ilmekleri açıyoruz. Örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Bakın şöyle açtım. Sağ şişimi aldım. Yanındaki 3 ilmeğimi örüyorum. Tekrar ilmeğimi açtım. Bir ilmek ördüm. Sonuncuyu örerken yine ipi kendime doğru aldım. Son ilmeğimi örmedim. Tekrar pembe ipimize geçiyoruz hanımlar. Artık modelin şekli şemali ortaya çıkıyor. Bakın. İkinci pembe modeli yapacağız. İlk pembeyi nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde yapacağız hanımlar. Renk geçişi olduğu için kenar ilmeğimi ördüm. Yanına bir ilmek daha örüyorum. Uzun ilmeklerimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Pembe ilmeklerimi normal haroşa örüyorum. Bu şekilde. Uzun ilmeklerimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Aralara 3'er ilmek pembemi örüyorum. Bakın işaretleyiciye kadar toplam 4 ilmek pembe ördüm. Hemen yine artırmamı yapıyorum. İşaretleyiciyi sağ şişime aldım. 2 ilmek düz örüyorum. Tekrar işaretleyiciyi aldım. Yeniden 2 ilmeğin sol kenarına, sol tarafına artırmamı yaptım. Yanında 4 ilmek pembe örüyorum. Uzun ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Bu şekilde son 2 ilmeğim kaldı. Kalan 2 ilmeğimi de ördüm. Bu şekilde hanımlar, bakın şeklimiz ortaya çıkmaya başladı. Şimdi geri dönüyorum. Yine arka yüzde kenar ilmeğimi aldım. Pembe ilmeklerimi normal düz yani haroşa örerken ip benden tarafta. Patlıcan moru ilmeklerimi örmeden şöyle sağ şişimi alıyorum. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz kısaca. Pembeleri örüyorum. Patlıcan moru ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Şöyle. Yine bakın artırma yaptığım ilmeğin bunu da düz ördüm. İşaretleyiciyi sağ şişime aldıktan sonra hemen arada 2 ilmek ters. Tekrar işaretleyiciyi aldım. Artırdığım ilmeği de yine düz örüyorum ve haroşa olarak ekleniyor hanımlar. Sadece ortadaki artırma yaptığımız ilmeğin ortada 2 ilmeğimiz var. Onu önde düz, arkada ters örüyoruz. Sağından ve solundan ön yüzde artırma yapıyoruz. Arka yüzde de artırdığımız ilmekleri haroşa örüyoruz. Ve sonuncu ilmeğimi aradan çıkarıp şöyle örmedim. Tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Bakın 2 kere pembe modelimizi kurduk. İlmek sayılarımız da artıyor. Bakın buraya 1, 2, 3, 4 kere ajur yapmışız. 4 buraya artırdık. 4 buraya 8 ilmek arttı. 50 ilmek olarak başladığımız patiğimiz şu anda 58 ilmek oldu. Tekrardan kafanız karışmasın. Mor ipimi alıyorum. Modeli tekrardan mor ipimizle kuralım. Şimdi yine kenar ilmeğinden sonra yanındaki ilmeği örüyorum. Şimdi alttaki bu uzun ilmek, bunu yine mor ipim ile ipimi şişime 2 kere dolayarak örüyorum. Bakın bu şekilde zincir tekniğini oluşturuyoruz. Arada 3 ilmeğim var. Bunu düz ördüm. Pembeleri düz örüyorum. Bu uzun ilmeklerimi örerken ipimi şişime 2 kere dolayarak örüyorum. Şöyle ilmek boyunu uzatıyoruz. Şöyle. Yine 3 ilmek düz örüyorum. Bu mor ilmeğimi örerken ipimi şişime 2 kere doluyorum. Tekrardan 3 ilmek düz öreceğim. Bakın burada bir model daha kurabileceğiz buraya. Bakın şöyle bir model daha kurabileceğiz. İlmek sayıları bu artırmalardan dolayı arttığı için ilmek sayımız denk geliyor. Sıradaki ilmeği örerken de yine şu pembe ilmeği örerken de ipimi şişime 2 kere doladım. Yanına bir ilmek düz ördükten sonra hemen bakın artırmamı yapıyorum. Aradaki 2 ilmeğim düz. Tekrar hemen yanına artırmamı yaptım. Hemen buraya da bir ilmek düz ördüm. Bakın sıradaki ilmeğimi 2 kere dolayarak örüyorum. Yanında 3 pembemi normal düz örüyorum. Bu mor ilmeğimi 2 kere dolayarak örüyorum. Şöyle.
2 kere doladım yine mor ilmeğimi. Pembelerimi normal örüyorum. Modelin kurulumu böyle devam ediyor hanımlar. Sadece şu orta bölümde ilmek sayıları arttıkça zincirli ilmek sayısı da zaten yerini belli ediyor sayıları. Yeni zincir modeli bakın şöyle bu şekilde oluşturuyoruz. Şimdi arka yüzde hanımlar yine yapacağımız işlem aynı. Kenar ilmeğimden sonra yanındaki ilmeğimi normal ördüm. İp benden tarafta şu dolayarak ördüğümüz ilmekleri örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Aralardaki üçer ilmeği düz örüyoruz. Bu şekilde. Bakın bunu açarak sağ şişimizi alıyoruz. Aralardaki üçer ilmeği örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Bu artırdığımız ilmekler de haroşa olacak. Sadece işaretleyicinin aradaki şu iki ilmek ters olarak örülecek. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm hanımlar. Tekrar geri dönüyoruz. Ön yüze yeniden pembe ipimizi alıyoruz. Pembe ile 3. deseni başlatıyoruz. Yine bunun başlangıcını göstereyim. Kenar ilmeğimi ördükten sonra yanına bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bakın ilk iki modelde olduğu gibi uzun mor ilmekleri örmeden alıyoruz. 3 ilmek pembe. Mor ilmekleri örmeden alıyoruz. 3 pembe. Mor ilmekleri örmeden alıyoruz. 3 ilmek pembe örüyorum. Mor ilmeğimi örmeden aldım. 3 pembe. Bu şekilde devam ediyoruz hanımlar. Yine aynı şekilde devam ediyor. Bakın. Desenimiz şeklimiz şöyle devam edip gidiyor. 3 pembemi örüyorum. Morumu örmeden aldım. Hemen yanına 2 pembe daha ördüm. Bakın ortadaki iki ilmeğe geldim. Artırmamı yaptıktan sonra ortadaki ikiyi düz ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. Yanında 2 ilmeğim var. Ördüm. Bakın bu alttaki uzun ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. 3 pembe örüyorum. Bir tane bu uzun ilmek örmeden alıyorum. Bu şekilde hanımlar modelimiz devam edip gidiyor. Gördüğünüz gibi modelin kurulumu sadece bundan ibaret. Kafanız karışmasın diye modeli pembeli olan yeri 3 kere, patlıcan moru olan yeri de 3 kere anlattım. Model aynı şekil devam edip gidiyor. Sadece aradaki artırmalardan kaynaklı şu ilmekler arttıkça zincir modelimizi kuruyoruz hanımlar. Zaten sayıları kendini gösteriyor. Her 3 ilmekte bir bu şekilde zincir detayını ekliyoruz. Bu aralardaki ilmekler arttıkça. Patik böyle devam edip gidecek hanımlar. Ben bu modeli ne kadar yaptım hemen söyleyeyim. Şu pembeli modelden bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kere pembeli modeli kurmuşum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En son zaten pembeli modeli yaptım. Sonra artırmaya devam etmedim. Şişimde de toplam hanımlar kaç tane? 86 tane, evet. Şişimde de toplam ilmek sayım 86 oldu. Yani 86 ilmeğim olana kadar ben bu işleme devam ettim. Daha büyük yapmak isteyenler bunu 90 ilmeğe kadar artırabilir. Buna göre de bu model sayıları artacaktır. Devam edeceksiniz bu modelleri kurmaya. Dediğim gibi 90 ilmeğe kadar artırabilirsiniz. Daha büyük yapmak isteyenler, daha küçük yapacağım diyenler varsa da 80 ilmek yapabilir. Mesela 35-36 numara yapacağım diyenler varsa da 80 ya da 82 ilmek olana kadar bu modeli yapmaya devam edebilir. Ben 9 model yaptım ama daha küçük yapanlar 8 model yapar. Daha büyük yapmak isteyenler 10-11 model yapabilir. Model sayısı buna göre artış gösterecektir. Şimdi hep birlikte hanımlar ölçülerimize göre patiğimizin bu bölümünü, bu desenli bölümünü tamamlayalım, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin bu bölümünü tamamladım, geldim. 9 tane bu pembeli modelimden yaptım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9, tamı tamına 86 adet ilmeğimiz oldu. Benim ölçülerim buydu, buna göre yaptım. Şimdi ilmeklerimizi hanımlar bu patlıcan moru ipimiz ile öreceğiz. Bu bölümde haroşa yapacağız. Artırma falan, model kurulumu falan yapmıyoruz. Normal ilmeklerin tamamını haroşa öreceğiz. Artık şu toz pembe ipimle de işim kalmadığı için pembe ipimi kesiyorum. Ucunu düğümleyeceğim hemen buraya. Bu şekilde. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerin tamamını bakın hiç model kurulumu yapmıyoruz. Bu uzun ilmekleri 2 kere dolayarak yapmıyoruz. Hepsini normal haroşa örüyoruz. Dediğim gibi orta bölümde de artırma yapmayacağız.
haroşa öreceğiz. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde de yine ilmeklerin tamamını düz örünce buraya bir diş haroşa düşüyor. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. 2 diş haroşa olacak. Aynı işlemi yine tekrar edeceğiz. 3 diş haroşa. Yani patiğimizin şu bölümünde, şu kenar bölümünde şurada 3 diş haroşamız olacak. Şimdi burada artırma falan yapmadan, model kurulumu yapmadan 3 diş haroşamızı örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, buraya 3 diş yani 3 sıra haroşamı ördüm ve geldim. Şimdi tabanımıza başlayacağız burundan başlayarak. Şimdi tabanda ilmek ayrımı şöyle yapılıyor. Şimdi ilmek sayınız kaç olursa olsun buruna 8 ilmek ayırıyoruz hanımlar. Burun 8 ilmek olacak. Toplam ilmek sayımdan sizin artık toplam kaç ilmeğiniz varsa benim 86 vardı. 86 ilmekten 8'i çıkartacağım. Geriye 76 ilmeğim 86'dan 8'i çıkartınca geriye 78 ilmeğim kalıyor. 78 ilmeğimi de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 39'ar ilmek düşüyor. Hesap bu şekilde yapılacak. Toplam ilmek sayısından 8'i çıkartacaksınız. Kalan ilmek sayısını da iki yana eşit olarak paylaştıracaksınız hanımlar. Taban ayrımı böyle. Şimdi tabanımızı yapabilmek için ön yüzdeyim. Bu kenar ilmeğim ile birlikte bu ilk kenardaki 39 ilmeğimi örmem gerekiyor. Bu şekilde bu ilk kenardaki ilmeklerimizi örelim, ardından buluşalım. Evet, buradaki ilk 39 ilmeğimi ördüm. Şimdi patiğimizin burun kısmına 8 ilmek ayırmıştık. 8 ilmeğimi de öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saydığımızda şu sol kenarda da 39 ilmek kalıyor. 8 ilmekten sonra geri dönüyorum hanımlar. Şimdi ipimiz bu taban bölümünde hep karşıda olacak. İlk ilmeği örmeden alacağız. 8 ilmeğimi öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar geri dönüyorum. Tam bu orta bölüme 8 ilmek ile bir diş haroşa örmüş olduk. Şimdi burada 8 ilmeğimiz vardı. Tabanımız 12 ilmek olacak hanımlar. 12 olana kadar da yanlardan birer ilmek her sırada örerek ortaya ekleyeceğiz. İpim karşıda, yine ilk ilmeğimi aldım. 8 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8. Bir ilmek şu kenardan örerek ortaya ekledim. 9 oldu. Geri dönüyorum. Şimdi yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 9 ilmek öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi de bu kenardan bir ilmek örerek ortaya ekledim. 10 oldu. Geri döndüm. Yine ilk ilmeğimi aldıktan sonra 10 ilmeğimi örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de bu kenardan örerek ortaya ekledim. 11. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir ilmek de bu kenardan örerek ortaya ekledim. 12 oldu. Artık 12 ilmek ile taban kesimlerine başlayacağız hanımlar. Şimdi tabanımızda 12 ilmek var. 11 ilmeğimi öreceğim. 12. de kesim yapacağım. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 11 ilmek öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Tabanımız 12 ilmek ile bu şekilde örülüyor hanımlar. 11 ilmek örüyoruz. 12. de kesimi yapıyoruz. Yine ilk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. de kesimimi yaptım. Taban böyle yapılacak. Şimdi biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizde yanlarda ikişer ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Bu şekilde yanlarda ikişer ilmek kalana kadar patiğimizin tabanını 12 ilmek olarak örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, yanlarda ikişer ilmeğim kalana kadar patiğimin taban bölümünü ördüm ve geldim. Şimdi yapacağımız işlem şu. Bakın şuralarda ikişer ilmeğim var. Yine kesimlere devam edeceğiz.
ipim karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. 12. de kesimimi yapacağım. 6 ilmek oldu. 7, 8, 9, 10, 11. 12. ilmeği örerken yanındakini de alıp ikisini bir kestim. Geri dönüyorum. Şu an arka yüzdeyim. Yine ipim karşıda ilk ilmeğimi aldım. Şimdi öndeki 2 ilmeğimi de keserek örüyorum. Şimdi hanımlar şu yandaki son 2 ilmek hariç tabanda son 3 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın son 3 ilmeğim kaldı. Burada da yine öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Sonuncu ilmeği örerken yanındakini de alıp ikisini bir ördüm. Kesim yaptım. Yanlarda birer ilmeğimiz kaldı. Yine ipim karşıda ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Artık son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Yine bakın son 2 ilmeğimi kesiyorum. Geri döndüm. Yine ipim karşıda ilk ilmeğimi alıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Tekrar bir kesim yaptım. Kenardaki kalan bir ilmek hariç tabanda 3 ilmek kalana kadar öreceğim. Hemen buradaki öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Tabandaki son ilmeği örerken yanındaki ilmeği de aldım. İkisini bir ördüm. Şimdi geri döndük. Burada 8 ilmek kaldı. 8 ilmek ile patiğimizin arka bölümünü yapacağız. Yine haroşa yapacağız hanımlar burada. İpim karşıda ilk ilmeğimi aldım. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeği kesiyorum. Şişimde 7 ilmek kaldı. Şimdi bakın yanlarda kenar ilmek yerleri var V şeklinde sırasıyla. İlk kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 8 ilmek oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölüm kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttım, geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ilk ilmeğimi aldım. Tekrar son 2 kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Ardından geri dönüyorum. Şu sağ kenarda ön yüzde ilmek çıkaracağım. Öyle daha çok kolayıma gidiyor. Hemen şuradaki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarttım. Tekrar 8 ilmeğimiz oldu. Patiğimizin arkası böyle yapılacak. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeğimizi bu şekilde keseceğiz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi aldıktan sonra son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Geri dönüyorum. Hemen şuradaki sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarttım. Tekrar 8 ilmeğimiz oldu. Patiğimizin bu bölümünde haroşa ile devam edeceğiz. Ta ki şu bilek bölümündeki lastiğe gelene kadar. Bakın şurada lastik bölümü var. 2 düz 2 ters. Patiğimizin bilek bölümünde yine lastik örgü uygulaması yapacağız. Model bütünlüğü sağlansın diye. Şimdi şu lastik bölüme gelene kadar patiğimizin arka tarafını haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü şu lastikli yere kadar ördüm geldim. En son ilmeğimi buradan çıkartmıştım. Şimdi bu kenar ilmeğinden sonra hanımlar 2 düz 2 ters öreceğiz. Yanındaki ilmeğimi düz ördüm. Yanına 2 tane ters örüyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Son 2 ilmeğim ters denk geldi. Tersten keserek örüyorum. Ve hemen sıradaki bakın kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ilk ilmeğimi aldım. İlmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Bir düzüm var. Düz ördüm. Yanında 2 tersim var. 2 düz. Son 2 ilmeğim ters denk geldi. Tersten kesiyorum. Tekrar geri döndüm. Bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Yanındaki bir ilmeğim düz. 2 ters. 2 düz. Son 2 ilmeğim ters denk geldi. Tersten keserek örüyorum ve hemen bir sonraki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarttım. Tekrar geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi aldıktan sonra ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Bir düz ördüm yanına. 2 ters. 2 düz. Son 2 ilmeğimi tersten kesiyorum. Ve geri döndüm. Hemen bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Patiğimizin bu bilek bölümünde lastik uygulamasını bu şekilde yapacağız. Son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Yani şu uçlara gelene kadar bu lastik bölümü de tamamlayalım gelelim hanımlar. Evet hanımlar, bilek bölümünü de gördüğünüz üzere tamamladım geldim. Şişimde 8 ilmeğim var. Artık ilmeklerimi kesiyorum. İkişer ikişer toplayarak kesimimi yapıyorum hanımlar. Bu şekilde patiğimizi
tamamlamış olduk. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da kestim. Hemen şu kenarımızda böyle tümsek bir görüntü oluşmasın diye şöyle tığım ile tam olarak şu dibine batarak burayı bir düzleyeceğim. Şöyle. 2 de zincir çektim. Artık ipimizi kesiyorum. Patiğimizi tamamladık hanımlar. Hemen bu iplerimizin ucunu gizleyeceğim. Biri başlangıçta kalan ipimizin ucuydu. Bilek bölümünü başlarken burada kalmıştı. Şu ilmek aralarına girerek bu uçlarımızı gizliyorum. Ayağı giydikten sonra dışarı çıkmasın diye. Şurada bitiş ipimiz. Hemen bunu da aldım. Şöyle zincir tekniğiyle tekrar sıkıladım. Patiğimizi hanımlar böylece tamamlamış olduk. Örmesi zevkli, kolay, güzel, kullanışlı bir model. Ayağı saran bir model. Bakın hanımlar, patiğimizin görünüşü bu şekilde. Duruş böyle hanımlar. Gayet esnek haroşa örgü olduğu için ayağı saran bir model. Hemen manken ayağıma da giydireceğim. Birlikte modelimizin ayaktaki duruşuna da bakalım. Örmesi kolay, zevkli, hoş bir model oldu. Çeyiz için de oldukça uygun. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet hanımlar, modelimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde gördüğünüz gibi. Tabanımız, topuk bölümü, bakın bilek bölümü de yine böyle gayet uyumlu oldu. Model bu. Evet, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.